Hepinize selamlar dostlar. Bugün Lords Mobile'daki en kritik konulardan birine yani savaş ekipman setlerine giriş yapıyoruz. Kalede her şeyiniz tam olsa bile eğer üzerinizdeki set yanlışsa devasa ordularınızın birer kağıt helva gibi eriyip gitmesini izleyebilirsiniz. Peki hangi seviyede hangi seti takmalısınız? Ücretsiz free to play oyuncular için en verimli parçalar hangileri? Ve en önemlisi o binbir emekle topladığınız materyalleri neden çöp ekipmanlara harcamamanız gerekiyor? Bu videoda sadece setleri değil, hesabınızın geleceğini kurtaracak materyal stratejilerini de konuşacağız. Hazırsanız savaş meydanının kurallarını yeniden yazmaya başlıyoruz. Her zaman önceliğimiz ordu saldırısı ve HP veren parçalar olmalı. İstasyon rehberimizde kahramanlarımızı seçerken bonus güç sıralamasından bahsetmiştik. Burada da aynı kuralı kullanıyoruz. Şimdi hepimizin ihtiyacı olan tek şey sağlam bir karma set yani mixed settir. Peki orta ve ileri seviye bir oyuncu kalesini hangi parçalarla sağlama almalı? Gelin parça parça inceleyelim. Kas seçimimizle başlıyoruz. Burada karşımızda iki dev var. Eğer dengeli bir ordu saldırısı istiyorsanız Kraliçe Arı'dan Bumbleham tartışmasız en iyisi. Ama ben süvari ve piyade ağırlıklı gideceğim derseniz Saberfang'in Beast Helm'i harika bir alternatif olur. Zırh kısmında macera aramaya hiç gerek yok. Mecha Trojan'ın Firewall Plate'i bu slotun kralıdır. Verdiği muazzam piyade ve süvari değerleriyle adeta bir kale duvarı gibi setinizin merkezine oturur. Ayakkabılarda ise rotamız belli. Blackwing'den Dragon's Talon olmalı. Hem menzilli hem de piyade saldırısı için bu parçadan daha verimlisini bulmak çok zor. Şimdi en önemli yere ana silaha geliyoruz. Eğer yeni atmış olduysanız veya materyal topluyorsanız Frostwing Greatsword başlangıç için sizin en iyi dostunuzdur. Ancak hedefimiz her zaman en tepesi olmalı. Yani Hellrider'ın o meşhur Skull Crusher'ı bu silahı elinize aldığınızda aradaki güç farkını iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Sol el yan silah için ise iki farklı yolunuz var. Eğer benim için savunma ve hayatta kalma her şeyden önemli diyorsanız Snow Beast'ten Winter Mist vazgeçilmeziniz olmalı. Ama daha saldırgan, özellikle menzilli ağırlıklı bir setup istiyorsanız Grim Reaper'ın Eternal Codex'i setinizi tamamlayacak o altın dokunuştur. Ve geldik setimizin en can alıcı, en prestijli noktasına, aksesuarlar. Burası bir kaleyi sıradanlıktan çıkarıp efsaneye dönüştüren, rakiplerinize bu adamla uğraşılmaz dedirten kısımdır. Listenin en tepesinde Lords Mobile dünyasının kutsal kasesi duruyor. Ambrosial Gap. Bon Appetit'ten düşen o nadir materyalleri toplamak sabır ister, ter döktürür. Bazen saç baş yoldurur. Ama bittiğinde size sunduğu o devasa piyade ve menzil saldırısı her şeye değer. Eğer ben oyunun son noktasındayım diyorsanız hedefiniz her zaman 3 tane altın kupa olmalı. Peki kupaya giden yolda ya da alternatif olarak nelerimiz var? Hemen imdadımıza Mega Magot'un Blight Ring'i yetişiyor. Özellikle menzilli ağırlıklı savunmaların ve dengeli setlerin vazgeçilmezidir. Hem can değerinizi yükseltir hem de rakiplerinizi pişman eder. Eğer önceliğiniz saf saldırı gücü ve ordu değerlerinizi yukarı çekmekse Hellrider'dan Burning Scroll tam size göre. Bu parça setinize o ihtiyaç duyduğunuz ekstra vurucu gücü katan gizli bir silahtır. Unutmayın arkadaşlar, aksesuarlar sadece birer takı değil, savaş meydanında kimin ayakta kalacağını belirleyen asıl güç çarpanlarıdır. Kupalar için sabredin, yüzük ve parşömenlerle gücünüzü perçinleyin. Şimdi finale geçelim hocam. Materyal hayattır. Neden her gördüğün ekipmanı basmamalısın? Arkadaşlar, Lords Mobile'da materyaller kum saati gibidir. Akıp gider ama geri gelmez. Birçok oyuncunun düştüğü en büyük hata biraz güçleneyim diyerek seviye 40-50 arası oyunun ilerleyen safhalarında hiçbir işe yaramayacak ekipmanlara, nadir materyalleri, Halo, Pearl, Brain gibi zor düşen parçaları harcamasıdır. Neden dikkat etmeliyiz? Ona bakalım. Oyunda bazı nadir materyallere ulaşmak çok zor oluyor. Örneğin bir Ambrosial Cup için gereken Glowing Halo materyali oyundaki en zor düşen eşyalardan biridir. Eğer siz bu materyalleri gidip daha düşük seviyeli veya verimsiz bir ekipmanda harcarsanız asıl savaş setinizi altın veya mitik seviyeye taşımanız aylar, hatta yıllar gecikir. Etkinliklerden gelen sandıkları rastgele açmak yerine hangi sete odaklanacaksanız o canavarın sandıklarına odaklanın. Yanlış yere harcanan her materyal sizi rally yiyen taraftan rally atan tarafa geçmekten alıkoyar. Unutmayın,
5 tane mor parça yerine bir tane tam doğru seçilmiş altın parça sizi savaşta çok daha üstün kılar. Tavsiyem fon seti yani level 60 setlerini hedefleyin. Oraya ulaşana kadar elinizdeki materyalleri idareli kullanın ve sadece best in slot dediğimiz oyunun sonunda da iş yapacak parçalara yatırım yapın. Sabır Lords Mobile'daki en güçlü silahtır. Bu rehber serimiz burada bitmiyor. Aksine daha yeni başlıyoruz. Hesabınızı zirveye taşıyacak daha pek çok detaya değineceğiz. Eğer bu video size bir şeyler kattıysa emeğe saygı olarak videoyu beğenmeyi ve bu yolculukta yanımızda olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca sizin favori karma setiniz hangisi? Hangi parçada zorlanıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Hepsini tek tek okuyup cevaplayacağım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kaleniz sağlam, ordunuz daim, ganimetiniz bol olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.